Selam olsun Age of'un tüm komutanlarına. Arkadaşlar bugün bir talep üzerine Ramses kompunun tüm detaylarına 122. serverdan Akaslan kardeşimizin hesabından bakacağız. Whispers of Time albümünün ilk şarkısı Parlak Gölgenin altına Şükrü Yıldırım kardeşimiz bir yorum atmıştı. Ramses kompunu her bütçeye göre yorumlamamı talep etmişti benden. Ben de bu talebi karşılayabilmek adına her seviyeye hitap eden bir video çekmek istedim. Şimdi buyurun hep beraber Ramses kompunu alt üst edelim. Öncelikle şunu söylemeliyim. Büyük ihtimalle her şeyiyle en iyi düşünülmüş Ramses kompunu görüyor olabilirsiniz arkadaşlar şu anda. Zaten bu kompun biz de bu hesaptan detaylarına ineceğiz. Fakat Liang var. Ben Theodora'da varmış gibi biraz daha low spender'ları düşünerek Theodora'da varmış gibi anlatmaya çalışacağım. Liang'ı almak da çok zor değil. Zaten çarkla alabiliyoruz. Fakat burada 5 yıldız görüyorsunuz. Ben size kaç yıldız yapmalıyız, ne durumlara getirmeliyiz onlardan da bahsedeceğim. Şimdi başlayalım. Önce Ramses'i, Çar'ı ve Liang'ı nasıl elde edebileceğimizden bahsedelim. Zaten bildiğimiz üzere Ramses vali komutanı. Char'la Liang'ı da çarklardan alabiliyoruz. Sanıyorum ki Char'la Mage 2 ya da 3. sezon çarkında vardı. Liang da bildiğiniz üzere zaten geçen sezon 5. sezon çarklarında karşımıza çıkmıştı. Bir kere en baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ana birlikte olan Ramses'i komandör olarak kullanıyorsak eğer free to play de olsan, low spender de olsan bu kahramanın yüzüğü sarı, atı sarı, süslemesi iyi ve becerileri efsanevi olacak. Orada anlaşalım. Liang'a bakacaksak Theodora yerine gelen bir kahraman. Theodora'yı bildiğiniz üzere basit bir şekilde 5 yıldız yapabiliyordunuz zaten. Yani biraz uğraşıyla yapabiliyorduk. Bunu nasıl yapabileceğimizi soran olursa yorumlarda yaz, ufak bir özetle anlatırım ona. Hadi diyelim ki Theodora'nız 5 yıldız abi. Liang'ı 3 yıldızla bile kullansanız 5 yıldızı Theodora'nın önüne geçer diye özetleyeyim. Bu abimiz bu birliği tanklaştırmak için az önce de söylediğim gibi sezon 5'te aramıza katıldı. İsterseniz özelleştirilebilir becerilerden incelemeye başlayalım. Hangilerini alsak daha iyi olur diye birlikte şöyle inceleyelim. Burada zaten alınmış ve son seviyesine kadar da getirilmiş halde görüyorsunuz. Doğuş alevini almamız gerekiyor arkadaşlar. Diyor ki kahraman imza aktif beceriyi her etkinleştirdiğinde kahramanın stratejisi 30 artar. En fazla 6 kez birikir. İmza aktif becerisi her 3 kez etkinleştirdiğinde bir sonraki imza aktif becerisinin hasarı da %25 arttırılır. İmza aktif becerisi etkinleştikçe strateji artıyor ve birikme sonucunda da hasar artışı sağlayan bir beceri bu. Kesinlikle Ramses'te olması gerektiğini biliyoruz zaten. Bir diğer özellik ise strateji ustasının ihsanı. Şuradan inceleyelim şöyle. Kahramanın strateji hasarını yine %30 arttırır. İmza aktif becerinin etkinleştirme ihtimalini de %15 arttırıyor. Bu da bizi destekleyen bir diğer beceri olarak karşımıza çıkıyor. Burada yüksek moral alanlar da var. Yüksek morali tercih edenler de var arkadaşlar. Burada da yine aktif beceri etkinleştirme ihtimali artıyor ve yükleme becerileri içinde bu oran %22,5'a kadar çıkıyor. Fakat yüksek moraldense strateji ustasının ihsanı daha faydalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu biraz daha hasar odaklı, farkındaysanız strateji hasarını arttırıyor. Yüksek moralde biraz daha etkinleştirme ihtimaline bağlı bir sonuç veriyor. Burada direkt olarak hasarın arttığını görebiliyoruz. Zaten etkinleştirme ihtimali de becerimizin %100 olduğu için strateji ustasının ihsanını seçiyoruz. Ramses kompunda Char'a bakalım. Savaş taktiği ve kana susamışlık geliyor burada karşımıza. Hasar fokuslu olduğumuz için burada kana susamışlığı görüyoruz arkadaşlar. Savaş taktiğinden başlayalım. Savaş taktiğini zaten nerede görüyorsak bu kompta almamız gerekiyor. Yine de şöyle bir inceleyelim. Düşman birliğe strateji hasar verir. Farkındaysanız hasar fokuslu gidiyoruz şu an. Yalnız bu becerinin etkinleştirme ihtimali %25. Hasar bonusu da strateji bonusuna bağlı kalarak %280 arttırılıyor ve birliğin birimleri yenileniyor. Şimdi yenileme bazlı bir etkide bırakmamız gerekiyor Ramses kompuna. Çünkü fight'ı biraz uzun tutmamız lazım. Ramses biraz daha canlı kalmalı. Fight'ı uzun tutmalı ki aktif beceri basa basa rakibi yok etmesi gerekiyor. Bir diğer becerimiz de kana susamışlık olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası biraz şaşırdım çünkü kudret bonusuyla çalışan bir beceriden bahsediyoruz. Burada düşman birliğe kudret hasarı verir. Kudret bonusuna bağlı kalarak %300 kadar veriyor ve birliğin birimlerini yeniler. Şimdi ben tahmin ediyorum ki Faik burada birim yenilemeyi ve hasarı kullanmaya çalışmış. Farkındaysanız savaş taktiğinin kudret bonuslu hali bu zaten. Char'a da baktığımda şuradan kontrol ediyorum. Kudreti 428, stratejisi de 530. Kudreti de çok düşük değil. Yani neredeyse kullanılabilir diyebileceğimiz miktarda bir kudreti mevcut. Fakat anlaşmazlık yaratmak da tercih edilebilir
diye düşünüyorum ben. Normal saldırılardan sonra düşman birliğe strateji hasar veriyor ve 3 saniyeliğine düşman kumandandan senin kumandanın için 30 strateji çalıyor. Yani burada çalma olasılığı olduğu için hem rakibi güçsüzleştirme hem de kendini daha güçlü kılma olayı var. Bunu da tercih edebiliriz. Hele ki free to play oynayanlar için mor beceriler biraz daha avantajlı. Bu da o avantajlı becerilerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Geldik Liang abimize. Liang abimizde zaten bildiğiniz üzere kendi özelleştirilebilir bir becerisi mevcut. Doğu rüzgarları. Doğu rüzgarlarını düşünmeden koyabiliriz arkadaşlar. Pasif bir beceri, etkinleştirme ihtimali %100 olarak karşımıza çıkıyor. Savaşa girdikten 3 saniye sonra 9 saniye boyunca kumandanın imza aktif beceri hasarını %30 ve etkinleştirme ihtimalini %10 arttırıyor. Sonrasında savaş bitene kadar hasar bonusunu %15 ve etkinleştirme ihtimali bonusunu da %5 seviyesine düşürüyor. Yani sürekli devam ediyor. Zaten Liang'ı açıklamıştık daha önceki videolarımda. Sürekli olarak devam ediyor fakat bir yerden sonra, yani daha doğrusu 9 saniyeden sonra oranları biraz daha düşürüyor. Ama doğu rüzgarları burada kesinlikle almamız gereken bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. Doğu rüzgarlarının yanına huzurlu sığınak. Şimdi az önce çarda da görmüştük. Kudret bonusuyla yenilemeyi tetikliyordu. Burada da huzurlu sığınak tercih edilmiş. Yani yenileme oranını ciddi bir düzeye çıkarıp fight'ı olabildiğince uzun tutmaya çalışılmış burada. Arkadaşlar huzurlu sığınağı alabilirsiniz. Buradan savaş taktiğini de tercih edebilirsiniz yine. Fakat yangın felaketi, yakma etkilerini bence bu kompa hiç bulaştırmayın derim ben. Bu noktada ufak bir araya girmek istiyorum. Theodora'da ise ölümsüz ordu ve savaş taktiği becerilerini alıp kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz yıldızlarla ilgilenelim. Şöyle tekrar Ramses'e geliyorum. Yıldız durumlarına bakıyorum. Üç ile 5 arasında inanılmaz bir fark var. Bunu 5 yıldıza çıkarmanız gerekiyor. Kusura bakmayın, low spender ya da free to play için şunu söyleyemeyeceğim şu an. 3 yıldızda idare edin gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bir şekilde vali etkinliklerine katılın, Ramses kafalarını toplayın ve elinizde, yani bu eğer ana kompunuz olacaksa, sarı kafaları gönül rahatlığıyla Ramses'e basmanız gerekiyor ve 5 yıldıza çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Çar'a baktığımda ise Çar'da şöyle kutsal taç beceri etkinleştirme tetikleştirme ihtimalini %4 arttırır. Burada da etkilerini Charlemagne kumandan görevdeyken ikinci kumandan görevdeyken 6 saniye. Ya Char tabii ki 5 yıldız olsun istiyoruz ama ya benim nezdimde 3 yıldızı yeterli bir kahraman. Zaten çark kahramanı olduğu için de 3 yıldızı basit bir şekilde yapabilirsiniz. Elimizde hiç olmadığını düşünelim Charlemagne'in. Kahramanı açmak için 10, birinci yıldız için 20, ikinci yıldız için 50, üçüncü yıldız için de 100 sarı kafaya ihtiyacımız var ya da Charlemagne kafalarına ihtiyacımız var. Totalde 180 tane sarı kafa lazım bize. Şimdi ben de diyorum ki bu adamı alırken 2 kez çarka katılıp 100 çevirme yapsak zaten 50 tane sarı kafayı bize çevirme ödülü olarak verecek. 100 çevirme yapıyoruz, yani %85-90 ihtimalle de, tabii arkadaşlar bu kesinlikle bir tahmin, 3 yıldız yaparsınız diye düşünüyorum. Ya olmadı 5 eksiğin olur, 10 eksiğin olur ama 3 yıldıza getirmek kolay bu kahramanı. Liang'ı kontrol edeceksem de Liang da yine çark kahramanı arkadaşlar. Liang'ın 5 yıldızını tartışmamak lazım. Arkadaşlar zaten önceki videomda da söylemiştim, bu 5. sezon kahramanları yeni geldiğinde. Şimdi tek tek okuyup vaktinizden çalmak istemiyorum. Liang 5 yıldız olacak abi. Yani bunun uçarı kaçarı yok. 5 yıldız olmalı. Bu farkı hissetmeniz lazım. Eğer zaten low spender sanız yani bunu yapabilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Böyle bir 5 yıldıza ulaşmak imkansız gibi değil. Biraz daha istikrarlı devam ederseniz yapabileceğiniz bir şey zaten. Ki bu kahraman çarka geliyor. Çarkta az önce çarda anlattığım gibi 2 kez çarka katılıp 100'er çevirme yaptığınızda zaten 3 yıldıza kadar geliyorsunuz. Biraz da etkinliklere katılıp sarı kafalarınızı toparlayabildikçe 4, hani zamanla da 5'e çıkarırsınız diye düşünüyorum. Sarı kafaları kullanmaktan kesinlikle kaçınmayın ama önceliğimiz tabii ki de kumandanı 5 yıldız yapmak. Kumandanı 5 yıldız yaptıktan sonra da Liang'a dönebilirsiniz arkadaşlar. Theodora için yıldız tartışması yapmıyorum. Theodora'da 3 ya da 5 yapmak kolay. Yani marketten bile satın alabiliyorsunuz Theodora'nın yıldızlarını geliştirmek için. O yüzden Theodora'da da yine aynı şekilde 5-3-3 yıldız diyebilirim. Yani Ramses 5, Char 3, Theodora'da 5 yıldız yapılması gerekiyor diyebilirim abi. Fakat yine söylüyorum, Theodora'yı 5 yapmaktansa Liang'ı 3 yıldız yapın, kalsın.
Yani ben yok bunu 5 yıldız yapamam diyorsanız yine alın 3 yıldız yapın. Theodora'dan daha iyidir arkadaşlar. Arkadaşlar videonun devam eden kısmında Ramses kompuna uygun yüzükleri, atları ve süslemeleri tartışmayı düşünüyoruz. Fakat öncelikle bir araya girmem gerekiyor. 500 abone olmaya çalışıyorum. Topluluğumuzu oluşturup biraz daha interaktif devam edebilmemiz için öncelikle hedefim 500. Arkadaşlar video arasında abone olup beğenmelerini sağlarsanız çok mutlu olurum. Bu ana kadar bir eksiğim olduysa da yorumlarda lütfen bildirin. Düzeltmeye çalışırım. Şimdi devam edelim yüzüklerden. Ramses'e geliyorum. Bu komptaki yüzüğü boş verin arkadaşlar. Biz neler takabileceğimizi şöyle bir değerlendirelim. Yani çünkü herkesin elindeki yüzükler farklı olabilir ve uygun olanı takmak istiyor da olabilirsiniz. O yüzden bir genelleme yapalım. Şimdi burada yılanı gördük diye şak diye yılanı takın demeyelim. Ya örnek veriyorum, elimizdeki yüzüklerden Ramses'e Porsuğu da takabiliriz. Porsuğa baktığımda savaşa girdikten sonraki ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı normal saldırı ve ikinci vuruş beceri hasarını 15 arttırıyor. Biraz daha savunma odaklı bir yüzük olduğunu görüyoruz Porsuğun. Yani Porsuk'tansa mesela Yüce Dağ da var. Yüce Dağ falan da takabilirim o zaman ben yani. Hem kumandan hasarı falan da veriyor. Ya kullanacağım zaten onu da. Şimdi geçelim Porsuğu. Örnek veriyorum, Karga'ya bakalım. Tartışmalı bir yüzük bu. Neden böyle söylüyorum? Karga birçok kişinin kullanmayı tercih ettiği bir yüzükten bahsediyor. Şöyle 20 seviye gibi değerlendirelim ya da yok hepsini başlangıç seviyesinde değerlendirelim. Burada diyor ki düşman kumandan 3 saniyeliğine 11,55 11,5 kudret, strateji ve zırh çalar. Abi çok iyi. Yani çalıyor olması çok iyi. Hem rakibi güçsüz kılıyoruz. Az önce bir beceride de böyle söylemiştim. Hem rakibi güçsüz kılıyoruz hem de biz güçleniyoruz. Fakat arkadaşlar etkinleştirme ihtimali %30. Yani ben bu noktada Faik'le aynı şeyi düşünüyorum. Ya ben etkinleştirme yüzdesine takılmak istemiyorum abi. Etkinleşsin ve çatır çatır devam etsin istiyorum ben. Ben böyle bir ihtimali beklemek istemiyorum. Ben yapmak istiyorum. O yüzden etkinleştirme ihtimali %100 olan yüzüklere fokuslanmaya çalışıyorum genelde. Şimdi bir diğer önerilen yüzükse aslan yüzüğü. Bu etkinleştirme ihtimali %100 olan bir yüzük. Kahramanın kudret, strateji ve zırhını direkt olarak 13.65 arttırıyor. Yüzük varsa 13.65 direkt tüm değerleriniz artıyor. Bir diğer yüzük de zaten yılan. Şimdi bu da kudret bonusuna bağlı kalarak stratejiyi arttırıyor. Burada da gördüğümüz üzere şuradan bakabiliriz. Kahramanın stratejisini 13,65 arttırır diyor. Yılan yüzüğümüzde bu şekilde. Şimdi masmavi ayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yükleme haline giriyor bu da. 3 saniye sonra düşman birliği ağır strateji hasarı veriyor. Böyle söyleyince çok güzel hissediyor insan. Böyle kesinlikle bunu almalıyım ve kafalarına binmeliyim gibi diyorsun. Fakat bunu pekiştiren az önce bahsetmiş miydim hatırlamıyorum becerilerinde. Yüksek moral becerimiz var. Yüksek moral becerisi bununla birlikte bir tık daha gelişiyor. Şimdi eğer ben yüksek morali tercih etmiyorsam ya masmavi ayı da tercih etmeyeyim diyorum. Zaten buraya baktığımda yine etkinleştirme ihtimalini %25 olarak görüyorum. %25 etkinleştirme ihtimali, hele ki bir de bu sarı efsanevi bir yüzükten bahsediyoruz. Geliştirmek de bizim için çok zor olacak. O yüzden mor olanlardan, mor yüzüklerimizden yılan yüzüğünü Ramses'e tercih ediyoruz arkadaşlar. Etkinleştirme ihtimali bizi mutlu ediyor. Strateji arttırması tabii yine bizi mutlu eden diğer değerlerden biri. Çarda da yine takılı olan yüzüğü aldırmadan böyle diğer yüzüklere de, yani takabileceğimiz diğer yüzüklere de bakalım istiyorum. Burada zaten kullanabileceğimiz Yüce Dağ yüzüğü var. Yüce Dağ'ı almıyorsak Porsuk alabiliriz. Birbirine benzer gibi savunma yapıyorlar. Ya da göğe giden şövalyeyi tercih etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bana kalırsa göğe giden şövalyeyi direkt takalım abi. Aynı şekilde bu arada sakin suyu da alabiliriz. Birliğin aldığı hasar azaltımı direkt olarak bu da. Şimdi bu noktada şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Az önce dediğim gibi Yüce Dağ, Porsuk Yüce Dağ'ın böyle yedeği gibi. Yani sarı yüzük. Ya bu göğe giden şövalyeyi net alacağız arkadaşlar. Theodora'ya mı koyarsın? Liang'a mı koyarsın? Kime koyarsan koy. Bu göğe giden şövalyeyi net bir şekilde alacağımız için ben bu geliştirebilecekler için, seviyesini arttırabilecekler için Yüce Dağ'ın tercih edilmesinden yanayım. Fakat ya biraz daha böyle, sonuçta bu efsanevi bir yüzük. Biraz daha zor gelişiyor. Biliyoruz hepimiz. 20 seviye yapmak dahi zor. 10 seviyede tutmayayım yani. 10 seviyede tutacaksan abi al Porsu, bas 40'a kadar bile gidersin yani. Son seviyeye kadar bile gidersin. Tertemiz bir yüzük olur senin için de. Porsuk'tan devam edilebilir. Liang'a bakacaksam da zaten Liang'ın yüzüğü burada karşımızda duruyor.
göğe giden şövalye. Bunun yerine zambak da kullanılabilir. Zambak yüzüğümüz de mavi bir yüzük. Tam bir performans yüzüğü olduğunu düşünüyorum ben, birim yenileme adına. Theodora'nız varsa zambağı yine takabilirsiniz. Bunu fullersiniz de 30 seviyeye kadar getirirsiniz çok hızlı bir şekilde. Yani bu biraz daha low spender'lar için uygun olmuş oluyor. Ama yani low spender, free to play falan, bunları böyle çok dert etmeyin abi. Yani bir tane sarı yüzüğünüz varsa eğer, yani bir tane ise eğer elinizde, bu zamana kadar örnek veriyorum, işte sen 40 milyon 50 milyon gücündesin, bir tane yoktur o zamana kadar da, ama bir taneyi geliştiriyorsan 20 yaparsın. Yani 20. seviyeye kadar getirmek o kadar zor değil. Önemli olan 30'a 40'a çıkabilmek, o zor. 30 yapmak zor, ama yok ben hep biriktirdim, tek bir yüzüğü 30 seviye yapmak istiyorum diyen bir hani az yatırımlı insanda bunu yapabilir yani. Korkmayın, bu kadar böyle her şeyin düşüğünü kullanmak zorunda değilsiniz yani. Yapabilirsiniz abi bunları. Biraz daha böyle strateji ve taktiğinizle oynarsanız yapabileceğiniz şeyler olduğunu da inanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle, buradaki yüzük seviyeleri için ben genel bir yorum yapmayı düşünüyorum. Size burada Akas'ına da reklam ettik. Şöyle, yüzük seviyeleri için efsanevi olarak kullanacağım yüzükleri 10 seviye, destansı yüzükleri 20 seviye ve mavi yüzükleri ise son seviyesine, yani 30 seviyeye kadar yükseltin derim. Ya bunu birçoğunuz biliyordur ama ben böyle bir altını çizmek istiyorum. Tabi efsaneviyi 20 seviye, destansıyı 30-40 seviye yapabiliyorsanız yapın abi. Yani bunu yapabilen zaten yapsın yani. Emin olun kompun etkileri bambaşka bir seviyeye çıkar bu yükseltmeleri yaparsanız. Zaten hani böyle hep şey diyorlar ya, eğer çok para yatırmayacaksan, oyuna çok ödeme yapmayacaksan bir komp yap, 2 komp yap demelerinin sebebi bu işte. Bu gibi şeylere o geliştirme taşları lazım oluyor abi ve bir noktada sıkışıyorsun yani. Hesaptaki atları inceleyelim biraz. Burada bir strateji özellikli destansı bir at görüyorum ve efsanevi bir toz avcısı becerisi elde edilmiş. Toz avcısı becerisini ben severim. Tekli savaşlarda binek kahraman hasarını %8,5 kadar arttırıyor. Ramses'e direkt %10 eklemek gibi bir şey bu yani. Güzel bir at fakat geliştirilebilir. İkinci bir özellik denk getirilebilir. Ya da aktif beceri hasarını arttıran bir diğer özellik ata denk getirilebilir yani. Çift özellikli bir ata dönüştürülebilir diye düşünüyorum. Buradan çara bakacaksak da tabii ki de hayat kurtaran, yine harika efsanevi korumacı bir at yapmış. Dağ fırtınası atı. Stratejiyi 15 katıyor, zırhına da 15 ekliyor diyebiliriz. Hayat kurtaran becerisi gayet yerinde. Fakat biraz sıradan bir beceri, yani sıradan seviye bir beceri olmuş. Böyle biraz yükseltilebilse daha iyi olur. Arkadaşlar mesela bunu yükseltmek istediğinizde şöyle yapmanızda fayda var. Yani çiftleştirmelerde bu atı kullanmayın. Farklı atlarla bir şeyler yapmaya çalışın. İlla ki bir stratejisi ve zırhı olan bir at denk getireceksiniz ve o sırada hayat kurtaran özelliğiniz de sizin efsanevi bir özellik olmuş olacak. O zaman alın onu bunun yerine koyun ve artık eskimiş atınızla çiftleştirmelere devam edin. Liang'a bakacaksak da Liang'ın ben özelliklerinin çok güzel denk geldiğini düşünüyorum. Sadece şuradaki kudret, yani sanki bu kudret strateji, aslında bu kudret strateji çara denk gelseydi, onda bir de kudret bazı bir yeteneğimiz var ya, güzel olabilirdi. Buna strateji zırh gelseydi daha iyi olabilirdi. Yani tek eksik de bu olsun. Özellikleri gayet güzel. Seviyeleri de güzel. Destansı gelmiş. İkisi de hayat kurtaran ve yenileme özellikleri Liang'ı pekiştirmiş arkadaşlar. Şöyle bir de süslemelere birlikte bakalım. Harika. Kesinlikle doğru süslemeler seçilmiş. Hesaplamanın zaten Ramses'e olması gereken bir etki olduğunu yine süslemelerle ilgili videomda söylemiştim arkadaşlar. Bir diğerlerinin de, yani destek hero'larının da kumandanı beslemesi gereken etkiler alması gerektiğini devamlı söylüyoruz, yine söylüyorum. Bu etki de zaten sadece doğal seçilimle karşımıza çıkıyor. Farkındaysanız şu aşağıdaki ikinci maddeye bakarsanız kumandanın verdiği hasarı 3 saniyene %7 diyelim. %7 kadar arttırıyor. Yani 2 tane var bu süsten. %15 kadar arttırdığını farz edersek harika bir sonuca varıyor Ramses kompumuz. Burada şu yapılabilirdi. Char ile Liang'a savunma süs eşyası takılabilirdi. Şimdi ben neden söylüyorum bunu? Char'la Liang zaten saldırı veren bir yanları yok. Bakın burada fark ederseniz kılıçların saldırısı diyor. Kılıçlı saldırı bonusu süslü birlik.
süslü birlik için diyor bu saldırı bonusunu. Aşağıya bakın, geliştirdik diyelim, yine süslü kahramanın beceri hasarı artışından bahsediyor. Bu kompu etkilemiyor gibi. Benim buradan anladığım o. Burada Liang'ı etkileyen etkiden bahsediyoruz. Ama bunu savunma yapacak olursak, bakın fark ettiyseniz buradaki etkileri kullanmış olacağız ve bu sefer savunmayı arttıracağız ve gerçekten işlevinde kullanmış olacağız süslemeyi diye düşünüyorum ben. Ya belki doğru, belki yanlış ama benim fikrim bu yönde. Yani sonuçta saldırı yapamayan iki destek hero'sundan bahsediyoruz. O zaman savunma süslemesi koyup doğal seçilimi denk getirmek bence daha iyi bir sonuç verirdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel olarak güzel bir özet olduğunu düşünüyorum Ramses kompu için. Bu arada Liang'la Theodora arasında çok bir fark, yani tabii ki büyük bir fark var ama yani kullanılabilir at, süsleme gibi şeyler çok farklı değil. Onları o yüzden açıklamak istemedim. Bir şeyi anlatmayı unuttuysam lütfen bana geri bildirimde bulunun. Bu benim ilk talep üzerine çektiğim videom. Biraz da heyecanlıydım o yüzden. Hemen karşılamak istedim. Biraz geciktim. 5 gün önce talep edildi. Ama yine de hızlı bir şekilde cevap vermek istedim. Sağ olsun Faik arkadaşım da beni kırmadı. Hesabını sundu. Bu şekilde sizlere isteklerinize karşı geri bildirimler yapmak beni çok mutlu eder. Eğer bir talebiniz olursa da yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar. Ya da WhatsApp topluluğumuzdan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar taktikle kalın. Görüşmek üzere. Bu hesaba ait bir saldırı özetini görmenizi istiyorum. Lütfen rakip birliklerin detaylarına da bir göz atın. Kendisinden yaklaşık 30 milyon güçlü biriyle 1 vs 5 atmak ve bu sonuç inanılmaz.